Bilgisayardan parmak hareketlerimizi yapan protez kol projesi. Birinci bölümde fiziksel birleşimi yaptık. İkinci bölümde servo motorları ve olta ipi bağlantısını yapacağım. Servo motorları silikonladım buraya. Kolda değişiklik yaptım. Bu parçayı ekledim. Servo motorlar diğer parçaya sığmıyordu. Birbirini çekmesini engelliyordu. Bu yüzden böyle bir parça yaptım. En sonunda bunu koyacağım. Üzerinde dik bir şekilde kalması için şu parçayla. İsteyenlere bu ikisinin STL dosyasını da gönderirim. Şu an seri motorlar hepsi 0 derece olacak şekilde ayarladım. Parmaklar açıkken 0 derece, kapalıyken 180 derece dönüp bu yönden saat yön tersine dönüp parmakları gelecek ve elin kapanmasını sağlayacak parmakların. Tersi durumda açmak istediğinizde ise 0 derece bu yönde dönüp parmakları açacak. Her bir parmak için 2 tane olta ipimiz vardı. Şuradaki olta ipi üsttekini çekince parmağı kapatır. Alttakini çekince açar. Şu an vidalarını yapmadım. Şu kısımların. Öncelikle buradaki vida işleminden başlayacağım. Eğer vidalamazsam bunlar yerine çıkar. Bunun için test kodu oluşturdum. 0-180 derece için 3 saniye o arada kalacak. Eğer test kodunu oluşturamazsanız onu da yorumlardan isterseniz size mail adresinize iletirim. Burada en önemli şey servo motorların açısı. 180 derece ve 0 derece. Ve bu servo motorun üzerindeki aparatların da bu şekilde düz bir şekilde takılması lazım ki parmağı tam kasabilsin. Boyu da biraz büyük, bunu değiştireyim. Şuradan yeni bir tane alayım. Servo motorlar eski dönemdekilerini kullandım. Bu yüzden biraz üzerleri kapalı. Şu an dönse de bir şey olmaz. Zaten üzerini sabitlemişim. İlk program çalıştığında 0 derecede kalır. Vidalama işlemi bu kadardı. Olta ipini takma işlemine geldik. Her parmağın 2 ucu vardı. Üstteki parmağı çekiyor, alttaki de geri germe işlemini sağlıyor. Alttakini en dışa takacağım. En arkaya doğru olan yere. Ters yaparsanız çalışmaz bu. Alttan gelen gerilimi yapanı buraya taktım. Parmağın düz olduğunu görmemiz lazım. İyice gerdirip. İki düğüm atacağım. Sonra düğümlerden emin olduktan sonra, çalışıyorsa testten sonra silikonlayıp bırakacağım. Şu an mesela bıraktı burada. Burayı biraz karga burnu çeksem daha iyi olacak. Şu an gergin şekilde. Aynı şekilde burayı yapmam lazım. Üstten geleni öne takayım. Her parmak için bu işlem yapılacak. Çok çekmememiz lazım. Parmak geriliyorsa bilin ki fazla çekmişsiniz. İkinci düğümü atayım. Şimdi
İkinci parmağı buradaki servo motora. Üstten geleni buraya, arkadakini buraya. Üçüncü parmağı, orta parmağı buraya. Dördüncü parmağı buraya. Beşinci parmağı buraya bağlayacak şekilde devam edeceğim. Buradan sonrasını durduracağım. Tekrar devam edeceğim. Altı iplerini taktım. Daha sonra silikonla sağlamlaştırdım. Fazlalıkları kestim. Bu ikisi sıfırdan 180'e. Bu üçünü de değiştirdim. 180'den sıfıra. Yani açıkken 180, kapalıken sıfır. İpin geliş yönü bu tarafa doğru olduğu için seyre motorları etkiledi. Siz de eğer ters olursa onu düzeltirsiniz programda. Şu ikisini 0 180, diğer üçünü 180 0 olarak ayarladım. Bir tane parmağı test edeceğim. Test etmeden önce dik dursun diye altına bir aparat yapmıştım. Buna takıp testini yapacağım. Bu şekilde takacağım. Daha sonra da teste geçelim. Testine geçelim. Arduino'ya enerji vereceğim. Bir parmak tek takılı olduğu için bir parmağı 3 saniye boyunca açıp kapama işlemi yapacak. Bir sonraki bölümde Arduino'nun servo motor bağlantısı için şiret yapacağım. Son bölümde ise Arduino'ya e, kod yükleme işlemine geçip testini yapacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merhaba, Elektronik Arşiv kanalıma hoş geldiniz. Videoda izlediğiniz protez kolu yapıyoruz. Bilgisayarın kamerasından yaptığımız parmak hareketlerinin aynısını yapacak. Birinci aşama protez kolun parçalarının birleştirilmesi. Yorumlardan iletişime geçeni ücretsiz bir şekilde STL dosyasını paylaşırım. Kod kısmına geldiğinde de aynı şekilde kodları da göndereceğim. Şimdilik şu parçaları kenara alacağım. Videoyu belirli yerlerde hızlandıracağım sıkıcı olmasın diye. Önemli yerlerde durdurup bazı yerler önemli ilk defa birleştiriyorsanız koddan ziyade bu protez kolu düzgün birleştirirseniz işin büyük bir kısmı gitmiş olacak. Baskı alırken isim mesela baş parmak, orta parmak diye yazdırdım. Hepsini aynı anda yazdırmadım. Parçalar birbirine benzediği için. Sonra bu şekilde dizdim. Siz de baskıdan sonra bu şekilde dizerseniz işinizi bayağı bir kolaylaştırır. Şu parmak uçlarını en sona bırakacağım yapıştırırken. Şuradan başlıyorum serçe parmak. Serçe parmak için bu şekilde katlanması lazım. Şöyle takarsanız katlanmaz. Buna dikkat edin. Böyle olacak şekilde koyuyorsunuz. Aynı renk filamenti parçasını aldım. İçinden geçireceğim. Ve daha sonra burayı tavayla eriterek birleştirmesini yapmış olacağım. Diğer uç kısımlar için de aynısını yapacağım. Tüm parmaklarda aynı işlemi uygulayacağım. Birincisi tamam. Bunu tekrar yedim dedim. Şu kısmı alıyorum. Diğer parmak için aynı işlemi yapacağım. Dikkat ederseniz içe doğru bitiriyor. Ters takarsanız bitirmez. Bu önemli. Dikkat edin.
Parmak uçlarının hemen önündeki ikili parçaları bitirdik. Öne doğru böyle bükülecek şekilde. Şimdi avuç kısmındaki parçaları takalım. Avuç kısmında iki parmak var. Serçe parmak, yüzük parmak eklentisi ve baş parmağının eklentisi. Bunlar pimli. Aradan geçecek. Şu şekilde ne aldım pimi? Parmaklar dışa bakacak şekilde. Parmaklar hareket ediyor bu şekilde. Baş parmağa gelelim. Baş parmağı da şu kısmı yukarı bakacak şekilde büyük pimi takıyoruz, buna da kalın olanı. Diğeri daha uzun, bu daha kalın. Bunu da taktık. Şimdi şuna geldik. Şu kısma. Bunlar böyle içe doğru bükülecek şekilde hepsini tek tek az önce yaptığımız gibi takmamız lazım. Yanlış takarsak olmaz yönünü. Şöyle taktık. Böyle içe doğru kapatıyor ama şöyle takarsak şurada düz olan yer kapanmasını engelliyor. Bütün parmaklarda yönüne dikkat ederek hemen parmağın uç eklentilerini, buradakilerini takacağım. Şuradakisi yapıştırma alacak. Bunu hızlı yapıştırıcıyla en son yapıştıracağım. Şuradan başlayayım. Parmakların avuca geçtiği kısımları bitirdik. İçe doğru katlanıp katlanmadığına baktım. Baş parmak bu. Şimdi hızlı yapıştırıcıyla bir öndeki parçayı, daha önceden birleştirdiğimiz ikili parçaları buraya yapıştıracağım. Fazla bir yapıştırıcı kullanmıyoruz, az kullanıyoruz.
Parmakların uç kısmı hariç hepsi tamam. İçe doğru katlanıyor parmaklar. Uç kısımları sadece kaldı. Uç kısımları takmadan önce olta iplerini geçirmem lazım. Üstten geçirince kolay geçiyor. Altlar biraz daha zor. Bazıları ipi ikiye bölüp şuradan düğüm atıyor. Öyle olunca kopuyor. Ben alttan başlayacağım. Kolay olsun diye. Üstten başlayınca biraz daha sıkıntı altı takmak. Parmağı şöyle büktüm. Şurada bir delik var. Bunu iğneyle biraz açtım öncesinden. Şuradan alttan geldim. Baş parmak. Şuradan bir delik var. Hemen gönderdim oradan. Bu şekil yaparsak kolay geçiyor. Yoksa zorlanır. Diğer ucunu orada bıraktım. Parmağı yine büktüm. Ön tarafı doğru geçeceğim buradan. Şuradan cımbız gibi bir şey kullanabilirsiniz ya da küçük karga burnu. Şu öne doğru götürmem lazım. Ucunu biraz keseyim. Yamulduğu için zor geçecek gibi. Şöyle çapraz kesersem daha güzel olacak bize. Altı ipin esnek olanları var. Onu kullanırsanız biraz ip esneyeceği için parmakları çekmez o. Geçti buradan. Şimdi geri diğer taraftan göndereceğim. Yani üstten başlamak en başta kolaylık gibi görünse de alta geldiğinde zorluk yaşayacaksınız. Şuradan geldim. Bütün parmakları bu şekilde yapacağım. Bu üstten geleni üstteki delikten, alttan geleni alttaki delikten gönderiyoruz. Şu an tamam burası. Bütün parmaklar için aynı işlemi yapacağım. Yine şuradan bir alttan gelmiş sağlayacak. İki ucumuz şöyle takımlı olsa işimiz kolaylaşır. Kısım geldi.
Altı verebiliriz. Parmak şeklinde burası alışık kullanacağım. Çok kullanalım. İki nokta tek şey çıkarmış belki. Daire için. Daha geri kalmış bizim yazımız. Bilek kısmına geldik. Bilek parçası bu. Metrik 3 vidayı da taktım. Siz yapıştırabilirsiniz de. Bu şekilde geçirdim. Şu parça biraz daha kalın, yüksek. Yüksek olanı avucun iç kısmına bakacak şekilde bileğin yüksek olan kısmı buraya taktık. Şurası dar, burası ince. Parmakların büküldüğü yöne doğru yüksek olan yeri taktık. Düşmesin diye vidalayayım hemen. Şu da kol kısmı. Bu şöyle iç içe geçiyor parçası. Servo motorlar buraya takacağım. Diğer partta onu yapacağım. Şöyle bileği de şöyle taktığımızda bu şekil görünecek elimiz. Şöyle. El bu şekilde olacak. Protez kol yapımı bölüm 3'teyiz. Daha önceden protez kolu birleştirdik. Servo motorlara ayarladık 1 ve 2. bölümde. Açıları düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu kabloların çok kalabalık olmaması için, değerin güzel görünmesi için servo motora şiddet yapacağım. Bunu PCBWay'da da üretebilirsiniz kolayca bir şekilde. İleride bize de bu projelerde PCBWay'da üretmeyi düşünüyorum. Şimdilik kendim yapacağım. Siz PCBWay'dan da yapabilirsiniz. Şunu kenarı çekeyim. 7'li erkek header en başta elimde var. Bunu yayınlayacağım. Hepsini kısa devre olacak şekilde yapacağım bunda. 7 tanesi de kısa devre olacak. Çünkü burayı eksi alt olarak kullanacağım. Hemen yanına da altılı koyacağım. Yedisi kısa devre oldu. Hemen bir yanına artı attığı için kısa devre olacak şekilde header koyacağım.
Bir yanına beşli header koyacağım. Bunlar kısa devre olmayacak. Sadece tutturacağım. Bir yanına yine beşli header koyacağım. Bunları da yine tutturacağım. En sonunda da bu beşleri karşılıklı birbirine kısa devre yapacağım. Servo motorun sinyal pini için bu işlemi yapacağım. Servo motorun sinyal pininden alıp Arduino'ya uç götürmek için. Bu beşleri kendi arasında bağlantı yapacağım. Kendi arasında beşli kısa devre oldu. Şimdi bağlantısını nasıl yapacağımı göstereceğim. Bağlantısına gelelim. 5 tane seri motorumuz vardı. Seri motorların kahverengi tarafları şu 7'li olan header'a gelecek şekilde sırayla takayım. Bu eksi alttan bir kablo aldım. Ya da önce artı alayım çünkü zor olacak biraz buradan almak. Biraz açmam lazım arayı. Harici kaynaktan besleyeceksek Arduino'nun ucuna değil de harici kaynağı bağlamamız lazım bunu. Şimdilik ben harici kaynak kullanmayacağım. 5 volta bağladım bunu.
artıdan geleni kırmızı olan taraftan. Bir tane de buradan alıp GND'ye bağladım. Harici kaynaktan besleseydik bunu Arduino'nun GND'sini çekmemiz lazım. O yüzden 7 uç aldım buradan. 5 servo motorumuz vardı. Her biri için karşısından header'ların karşısından uç almam lazım. Bu şekilde. Bunda sırasıyla Arduino'nun 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu pinine bağlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6 nolu pinine kadar geldi. Bağlantısı bu kadar. Eğer bunu yapmasaydım bayağı uzun bir bağlantı sürecekti. Kablo karması çok olacaktı. Şimdi sadece bu kadar bağlantıyla bize bu protez kol bilgisayar kamerasından geçtiğimizde karşısında elimizdeki hareketlerin aynısını yapma fırsatı verecek. Testini yapacağım şimdi. Testine geldim şimdi. Sırayla deneyeceğim tek tek. Çünkü aynı anda hepsini test edemeyeceğim. Harici güç kaynağı bağlamadığım için. Kapattı, açtı, kapattı. Tekrar açtı. Bu tamam. Açıp bırakıp öyle bırakayım. Bir sonrakine geçeyim. Kapattı. Açtı. Bir sonrakine geçeyim. Kapattı. Açtı. Bir sonrakine geçeyim. Kapattı. Açtı. Bir sonraki. Kapattı. Açtı. Açık bırakacağım. Şilet doğru çalıştı. Kablo kalabalığından kurtulmuş olduk. Tabii kolay yöntem vardı bunun. Kendiniz çizip PCB'ye ya dosyaya gönderirseniz uygun bir şekilde sizin için üretir. Bundan sonra kod kısmına geçeceğiz artık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merhaba, Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Python programını kullanarak protez kol kontrolü. Bilgisayardan, kameradan elindeki parmak hareketlerine göre parmakları açıp kapatacak protez kolda. Bu işlemi yapması için bize iki kod lazım. Birincisi Arduino tarafı için, ikincisi ise Python tarafı için. Python tarafında da kütüphaneleri lazım olacak. Hangi kütüphanelerin lazım olduğunu birazdan kod kısmında göstereceğim. Parmakları sırayla deneyeceğim. Baş parmağı denedim, kapattım. O da kapattı, açtı. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı şöyle tutup yapacağım. Çünkü kapatması zor oluyor. İki parmak kapatayım. Açtım. Yüzük ve serçe parmak kapatayım. Üç parmak kapatayım. Üç parmak kapattı. Aynısını yaptı. Şimdi kodlama kısmına gelelim.
Python kodunu inceleyelim. Tepedeki kütüphaneler OpenCV ve MediaPipe kütüphanesi. Daha sonra MediaPipe çalıştırmak için sabit kod. Parmakları tanımladık. Parmakları tanımlarken parantez içindeki sayılar önemli. İlk sayılar ID numarası. İkincisi parmaklar açıkken seri motorun açısı. İkincisi ise kapalıken. Diğerleri ise MediaPipe'den gelen parmakların duyum noktaları. Daha sonra elin ayna görüntüsünü aldık. Son olarak parmakları X, Y ekseninde baktık. Baş parmak X'te, diğerleri Y'de. Çünkü yana doğru açılıyor baş parmak. Açık ve kapalı olduğunu parmağın baş ucundan çek noktasına doğru bakıyoruz. Buradaki değere göre açık mı kapalı mı olduğunu tespit edip Arduino'ya değer olarak gönderiyoruz. Arduino kodunda ise parmaklara pin numarası verdik. SR motorlara isim verdik. İlk andaki açılarını belirledik. Ve daha sonra da medya pipeden gelen değere göre açık kapalı olarak belirledik. Arduino kodu bu kadar. Normal seri motoru kontrol eder gibi kontrol işlemlerini yapıyoruz. Python kodunda bu kısım çok önemli olduğu için tekrar değinmek istedim. Parmaklara isim verdik. Ser, çizik, orta gibi. Daha sonra ID numarası verdik. Parantez içindeki ilk değerler ID numarası 0, 1, 2, 3, 4 diye. Bir sonraki rakamlar ise kolu yaptıktan sonra bir test kodu yaptım. Parmaklar hangi açıdayken açık ve kapalı diye. Örnek serçe parmak 0 derecede açık, 70'te kapalı. Yüzük parmak 0 derecede açık, 73'te kapalı. Orta parmak, işaret parmağı, baş parmak yüksek ekseninde açıkmış. 95, 95, 90'da da kapalıymış. Bu değerleri getirip burada koda yazdım. Sonraki değerler ise MediaPipe'den gelen sabit değerler. Onlara karışmıyoruz. Ama diğerleri önemliydi. Parmaklar ilk etapta ters çalışabilir. Bende 2 tanesi ters çalıştı. 3'ü doğru. Ters çalışanda false ve true ifadelerine baktım. Bunu değiştirdim. False ise true, true ise false yaptıktan sonra düzgün şekilde çalışmaya başladı. Burası da önemli. Yoksa bayağı bir işlem yapmanız lazım. Bu kısmı ayarlamak bir haftamı falan aldı. Sizde de ters olursa düzeltirsiniz. Kodları isteyen olursa yorumlarda iletişime geçsin. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki projemiz ESP32 Kit ile insansız robot yapımı NOV teknolojisiyle yapılacak. Protez kolu toplam 4 parça çektim. Son olarak tek parça düşürüp kanalımda paylaşacağım. Daha büyük projeler için kanalımı takip edin.